Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizinle en doyurucu yemek olan muhlamayı yapacağız. Bayağı bir tartışma var internet camiasında. Muhlama mı, kuymak mı? Bunun adı muhlama mı, bunun adı kuymak mı? Ben kendi bildiğimi aktarayım size. Benim bildiğim peyniri çok olursa muhlama, mısır unu çok olursa kuymak adı veriliyor. Tabi bölgeye göre de değişebilir. Rize'dekiler muhlama der, Trabzon'dakiler kuymak der bilmiyorum ama benim bildiğim bu şekilde arkadaşlar. Bugün ben size tam ölçülü vereceğim ki ilk kez yapacak olanlar varsa sıkıntı yaşamasınlar. Ben malzemelerimin hepsini Rize'den getirttim. Bu arada iyi malzeme kullanmanız, iyi bir muhlama yapmanız için çok önemli. Lütfen malzemede mümkünse en iyisini kullanın. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. 2 yemek kaşığı mısır unu, 250 gram tel peynir kullanacağım. Muhlama yaparken kolot peyniri de kullanılıyor, tel peynir de kullanılıyor. Ama siz evde varsa taze kaşar, eski kaşar, dil peyniri bunları bile kullanabilirsiniz. Peynirin tuz oranına göre de tuz ekliyoruz. Mutlaka tuzu dikkatli ekleyin. Çünkü mesela benim peynirim çok tuzlu. Ben 1 çay kaşığı tuz ekleyeceğim. 250 milim yani 1,5 su bardağı da suyum var. Her mısır ununun su kaldırma oranı farklı olduğu için suyu yavaş yavaş ekleyeceğim. Lütfen ben muhlamayı yaparken de su eklediğim aşamayı çok iyi gözlemleyin. Suyunu fazla kaçırmamak lazım. Az koyduğunuz zaman da çok sıkı bir muhlama olur. O da güzel olmaz. Şimdi kıvamını size en güzel şekilde göstereceğim. Bir püf noktası daha vereceğim. Lütfen muhlamayı bakır tavada yapın arkadaşlar. Eğer elinizde böyle kalın, iyi bir bakır yoksa çelik tava kullanın. Teflonlardan, seramiklerden uzak durun. Gerçekten muhlamanın özelliğini öldürüyor. Çünkü muhlamanın özelliği nedir? Pişirdikten sonra yağı yüzüne vurana kadar ocakta tutacaksınız ki dibi sarsın. O dibini sıyırmak var ya, of! Hayattaki en güzel duygulardan biri, en lezzetli yeri tavanın dibi. Onun için bunu biz ince tavalarda yakalayamıyoruz. Çok çabuk dibi yanıyor. Üzerine yağı çıkmadan dibi yanmış oluyor ve tadı bozuluyor. Ama böyle kalın bir tava kullanırsanız istediğiniz sonucu yakalayabilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen muhlamayı yapmaya başlamak istiyorum. Şöyle tavamı ocağıma yerleştirdim. Tereyağımı tavama aldım. Bu mısır unlarının kavrulmuş olanları da satılıyor. Ama ben sizin kavrulmamış yani bu şekilde alıp kendinizin kavurmasını tavsiye ederim. Çünkü o kavrulmuş satılanlarda bir acılık olabiliyor. Bu da muhlamanın tadını etkiliyor. Evet, tereyağım eridi. Şimdi 2 yemek kaşığı dolusu mısır unumu ekliyorum. Ve şöyle hemen kavuruyorum. Bu muhlama gerçekten hem çok besleyici hem de çok lezzetli bir yemek. Çok da tok tutuyor. Hangi öğünde yiyeceğiniz size kalmış. Her öğüne de yakışıyor bence. Mısır ununun rengi biraz dönene kadar kavuruyorum ama tabii ki mısır ununu yakmamaya dikkat ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi mısır unumun rengi döndü. Şimdi suyunu vermeye başlıyorum. Bu arada kullanacağımız su mutlaka oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Sıcak su eklemiyoruz muhlamaya. Şöyle biraz ekleyelim. Bir yandan da karıştırıyorum. Şöyle yarım su bardağını ayırdım şu an. Bu aşamada tuzunu da atacağım. Topaklanmaması için bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Şimdi birazdan katılaşmaya başlayacak. Ona göre kıvamını ayarlayacağız. Bakın kıvam almaya başladı. Evet, bir bardak su 2 yemek kaşığı mısır ununa yetti. Bu kıvam olması gereken kıvam işte arkadaşlar. Bozadan biraz daha katı bir kıvamda şu an. Şimdi ocağımı biraz kısıyorum. Hemen peynirlerimi içine ekliyorum. Peynirleri ekledikten sonra bir süre karıştırmayacağız. Biraz peynirlerin erimesini bekleyeceğiz. Ölçüler tam dediğim gibi. Açıklama kutusunda da bulabilirsiniz. Tüm malzeme listesini ölçüleriyle. Şöyle içine gömüyorum peynirleri. Ocağımın altı da orta ateşte. Şimdi muhlamam piştikçe tereyağı yüzüne vuracak tavanın. Tavanın dibini de peynir saracak.
muhteşem bir lezzet çıkacak ortaya. O yüzden bu şekilde şimdi hiç ellemeden bekliyorum. Şimdi bir 3-4 dakika geçti. Şöyle bir dokunalım. Bir kontrol yapalım. Evet, peynirlerim erimeye başladı. Hafif hafif tavanın dibi sarmaya da başladı. Evet, işte ulaşmak istediğim görüntüye şu an ulaştım. Gördüğünüz gibi bütün tereyağı tavanın üst kısmına çıktı. Peynirler eridi. Tavanın dibi de sardı. Muhteşem. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Muhlamam hazır. Gördüğünüz gibi peynir de mükemmel bir şekilde eridi. Artık afiyetle yenebilir. Tabii ki bu kadar sıcakken yemiyoruz arkadaşlar. Bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.